The Sisterhood draws women from many worlds to advance our species and govern the future. The Imperium is fragile. The great houses fight for control. Aysun Öz'le Başka Şeyler'den Londra'dan merhabalar. Evet, bugün yine Londra'dayız ve aslında bugün Londra'da göğsümüzü kabartan da bir event'e katıldım. Content London 2024'te Warner Bros. Discovery Türkiye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Orijinal Yapımlar, Ulusal Kanalları ve Dijital Platform Operasyon Lideri Deniz Şaşmaz Oflas Content London 2024 sahnesinde içerikleri anlattı. Şimdi Deniz'le Warner Bros. Discovery'de neler oluyor hepsini konuşacağız. Evet Deniz, bugün gerçekten başta dediğim gibi Content London'da bir Türk kadınıyla karşılaşmak. Aslında bunlar çok normal şeyler ama sen çünkü uzun yıllardır bu işin içerisindesin. Pek çok başarılı işe de imza attın. Ama yine de böyle uluslararası sahnede genç bir Türk kadınıyla karşılaşmak çok güzeldi. Çünkü o diğer buradaki profesyonel insanların arasında en gençlerinden biri sendin. Ve böyle de başarılı bir görevdesin şu anda. Warner Bros. Discovery Türkiye Başkan Yardımcısısın. Ve bize yeni haberlerim var. Biraz onlardan bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü Blue TV 2025 baharında isim değiştiriyor ve Max'e dönüşüyor. İstersen buradan başlayalım. Ne dersin? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim. Benim için de hani çok güzel bir deneyimdi. Warner Bros. Discovery ile birlikte aslında farklı ülkelerde meslektaşlarımla aynı sahneyi paylaşarak tecrübelerimizi aslında paylaştık. Benim için de çok keyifli oldu. Ama tabii ki en önemlisi bugün o heyecan bizde bu duyuruyu yapmaktı. Bugünün sürprizi buydu yani diyelim. Max 2025'te Türkiye'ye geliyor. Ne demek aslında? Biz Blue TV olarak Max'e dönüşüyoruz. Max halihazırda zaten 110 milyon civarı abonesi olan bir global platform. Ve Türkiye'de zaten aslında ilk adımı Blue TV'yi satın almaktı. Çünkü orada Türkiye'de tek başına lanse etmek yerine zaten çok tecrübesi olan, bir abone bazı olan bir lokal platform almak daha mantıklı geldi stratejik olarak ve ilk adımı buydu. Şimdi ikinci adımı da aslında var olan Max platformuna biz Blue TV platformunun ürettiğimiz içeriklerle geçmek. Yani onların teknolojisinden faydalanmak ve abonelerimize de daha iyi bir deneyim sunmak. Hem içerik anlamında hem teknolojik anlamda. Şu an halihazırda platformumuzda tabii ki birçok yerel içeriğimiz var ama bununla birlikte HBO'nun yeni dizileri var. Bazı daha katalog dizileri var. Warner'ın filmleri var. Yeni sinemalarda çıkmış filmleri var. Ama hala aslında çok geniş gözükse de şu an Blue TV'de bunun bir kısmını görüyoruz ve Max'le birlikte çok çok daha geniş bir yelpazeyle, çok daha geniş bir kütüphaneyle var olan abonemiz ve aslında yeni gelecek abonelerimize bir hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet. Bugün biz Content London 2024'te çok geniş bir içerikle karşılaştık. Aslında bu Content London çok fazla eventin, çok fazla yeni içeriğin açıklandığı bir event. Bugün senin katıldığın panel de öyleydi. Bugün tüm o gördüklerimizi biz Max'te görecek miyiz? Evet, yani şöyle bir zaten bütün Amerikan içeriği yani aslında HBO Originals olarak saydığımız veya Max Originals olarak saydığımız Amerikan içeriği zaten platformumuzda olacak. Diğer ülkelerden yani Avrupa, Latin Amerika gibi şeylerde bazı durumlarda aslında yapılan üretime göre haklarda vesaire değişiklik gösterebilir. Onun için spesifik olarak şunu söylemiyorum tabii ki. Yani her şey var demiyorum ama birçoğu var. Hakları çok kapsayıcı bir şekilde alıp aslında bütün dünyada mümkün mertebe aslında bütün abonelerimize çok geniş bir o kütüphaneyi sunabilmek için hakları da alırken üretim kısmında da buna çok dikkat ediyoruz ve birçoğunun da büyük birçoğunun yani da olacağını aslında söyleyebiliriz. Evet. Tabii şimdi biz 2025 baharında Blue TV'nin Max'e dönüşeceği haberini aldık. Abonelerin durumunda bir değişiklik olacak mı? Fiyatlandırma değişecek mi? Hani bir taraftan izleyici açısından ne değişecek Evet, artı yani olarak? şimdi şöyle farklı işte tabii ki birebir iki platformu yani abonelik
paketleri vesairede de farklılıklar var ama yani şu an çok net bir şekilde bununla ilgili aslında henüz %100 netlik kazanmış bir Hı fiyatlama hı. vesaire yok. Ama değişmek açısından aslında çok hayatlarında bir şey değişmeyecek. Yani var olan abonelerimiz sadece Max'e geçiş yapacak ve bunu teknolojik olarak da en kolay şekilde sağlayabilmek istiyoruz. Tabii ki Türkiye genel olarak zaten diğer bizim rakiplerimizde de global platformlarda fiyatlama olarak aslında yine de uygun kalıyoruz. Hani buradaki derdimiz aslında daha geniş bir Hı nüfusa hı. ulaşabilmek. Dolayısıyla birden böyle çok inanılmaz zamlar ve Hı böyle hı. ulaşılamaz bir noktaya gelmek gibi bir hedefimiz yok. Bizim amacımız gerçekten yani Warner'ın amacı özellikle zaten Türkiye'nin en büyük avantajı hem ciddi bir nüfus var hem de çok genç bir nüfus var. Dolayısıyla bizim için ilk hedefimiz gerçekten mümkün mertebe çok geniş bir yani çok büyük bir abone kitlesi oluşturabilmek. Evet. Bugün, senin katıldığın, oturumda Fransa vardı, İspanya vardı, Ve eee, Polonya vardı. Polonya vardı, bir de Türkiye'den de Evet. sen vardın. Neticede bu ülkeler, özellikle İspanya, Hı hı. çok fazla dizi üretip dünyanın izlediği dizilere imza Hı hı. atıyor. Bir de biz çok güçlüyük. Evet, Hı hı. Fransa ve Polonya da muhakkak Hı hı. içerikleri önemli ama ikisinin, öne çıktığını Hı düşünüyorum hı. biz ve İspanya'nın. Warner Bros. Discovery'nin Hı hı. Türkiye'ye, Türk içeriklerine bakışı nasıl? Çok, bundan umutlu olduklarını ve geleceğin açık olduğunu düşündüklerini düşünüyorum ki Blue TV ile bir ortaklık yaptılar zaten. Aynen. Yani benim bu hafta burada olmamın sebeplerinden bir tanesi de aslında bu tip stratejik toplantılar da yapmak ve gerçekten ilk günden beri ve hele ki şimdi daha da fazla bir heyecan var Türk içeriğine yatırım yapmak Hı adına. hı. Bu tabii ki hâlihazırda bizim Blue TV olarak lanse ettiğimiz, ürettiğimiz içeriklerin de Türkiye pazarındaki başarısından da geliyor. Ama aynı zamanda Max'in Türkiye farklı ülkelerde, Latin Amerika'da, Doğu Avrupa'da, İspanya'da, İtalya'da hâlihazırda lisanslayarak yayınladıkları Türk Hı içeriklerinden de hı. geliyor. Biz yavaş yavaş aslında kendi içeriğimizi de Max'in diğer ülkelerdeki platformlarında test etmeye başladık. Hı Daha hı. çok yeni aslında birkaç gün oldu. Evet. Ve buradaki amacımız da aslında oralarda nasıl karşılık alıyor. Çünkü biliyoruz aslında Türk içeriğinin karşılık aldığını. Ve bununla birlikte de aslında biraz hani nasıl vitesi arttırırız buna bakıyoruz. Ama gerçekten çok ciddi bir iştah var. Bir de şey çok güzel yani bunu yaparken de gerçekten yerel ekibin bilgisine çok saygı duyarak, Hı hı. bizi çok destekleyerek ve hani siz bunun en iyisini biliyorsunuz, siz kendi hedef kitlenizi biliyorsunuz ve öncelikli olarak kendi pazarınızda başarılı olmak çok önemli. Kendi izleyicinize hitap etmeniz çok önemli. Zaten iyi bir hikaye yakalandığında dünyada da karşılık bulacaktır diye düşündükleri için bu bence çok önemli. Aslında benim daha yönetici bir yerden benim için belki korktuğum şeylerden bir tanesiydi. Evet. Hani birden stratejinin değişmesi, aslında birazcık çok fazla müdahale etmeleri falan gibi endişelerim varken hani şu an çok daha rahatım ve aslında burada Blue TV izleyicisine de bunu bence söylemek, bunun altını çizmek çok Hı önemli. hı. Çünkü bu bugün açıkladığımızda yorum olarak da geldi birçok yerden. Yapacağınız içerikler değişecek Hı mi hı. diye. Hı hı. Değişecek yani şöyle daha fazla içerik üreteceğiz. Belki daha premium içerikler, daha güzel içerikler üreteceğiz ama aslında çizgimizi kesinlikle değiştirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü zaten çok uzun yıllarda buralara geldik. Çok fazla da hani bir şeyleri denedik ama gerçekten editoryal olarak çizgimizde belirli bir istikrarla buraya geldik. Ve bunun buna karşı bir izleyicimizin gerçekten hem bir sadakati var hem de bir saygı duyduklarını düşünüyorum. Ve ben hani bunu savunmak yani içeride de savundum ve hani her zaman da bu konuda çok Hı destekleyici hı. oldular. Bunun da çok hani önemli olduğunu düşünüyorum. O konuda tam tersi aslında bildiğimiz gibi yapmaya, üretmeye devam edeceğiz. Evet. Bildiğimiz, Blue TV çizgisini nasıl tarif edersin? Güzel soru. Ya, aslında bizim için en önemlisi hep çıkış noktası Hı hikaye. hı. Ben hala yani, her sabah kalkıp senaryo okuyan ve bundan çok zevk alan biriyim. Çünkü aslında iyi bir hikâye bulduğunuzda ve özellikle bizim coğrafyamızda evet, çok fazla hikaye anlatıyoruz televizyonda ama
çok anlatmadığımız hikayeler var ve orada aslında bir hazine var. Biz hep o tarafa odaklandık ve aslında biraz HBO'nun da orada yani ister istemez böyle kan çeker gibi bir durum var. Birazcık hani çok karakter odaklı hikayelere gittik. Çünkü aslında karakterin peşine düştüğünüz zaman mutlaka başarılı oluyor içerik. Bir de şöyle bir avantajı oluyor. Bu bizim için çok önemliydi. Doğru karakter ve doğru bir hikayeden yola çıktığınızda aslında gerçekten bütün yetenekleri de etrafında toplayabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir yönetmen olabilir, çok iyi bir oyuncu olabilir. O karakterin ihtiyacı olan oyuncuyu bulmak hikayeden sonra gelmesi çok daha önemli oluyor ve bizi başarıya götürüyor. Bazen öyle okurken gözümde canlandırdığım oyuncuları sonra nihayetinde olduklarında aslında kendileri de buna koşarak geldiklerinde çok beni mutlu ediyor. Buraları aslında hiç bozmamak istiyoruz. Bu taraftan hiç kendimizi yani farklılaştırmak istemiyoruz. Bir yandan da tabii ki şey tarafı var. Yani televizyon Türkiye'de yani Avrupa'da mesela bizim aramızdaki toplantılarda çok oluyor bu. Avrupa'da böyle bir her gün prime time'da dizi yayınlamak gibi bir dünya yok. Şimdi öyle bir dünya varken her zaman şu çok önemli. Yani ben bu akşam niye işte X, Y, Z kanalı açmayayım da bir işte kredi kartımı çıkarayım, bir abone olayım ve bir platformdan bir şey izleyeyim. Bunun cevabını ararken aslında farklı türlere gittik, farklı şeyleri denedik. Ve aslında bu tarafımızı da bu kasımızı da yine kaybetmek istemiyoruz. Çünkü denememiz lazım. Daha birçok şey denenmedi. Mesela bugün panelde şeyi soruyorlardı işte adult animation yani yetişkinlere animasyona yatırım yapmayı düşünüyor musunuz diye. Mesela Warner'ın bu konuda zaten halihazırda çok başarılı IP'leri var işte Rick and Morty gibi. Ama Türkiye'de çok denenmiş bir şey değil. Yani biz her şeye iştahımız var. Bazen deniyoruz ve başarısız olabiliyoruz. Ama mesela yetişkin animasyonu da bir fikir neticede. Böyle bakıyoruz. Bu tarafımızı da aslında yitirmek istemiyoruz. Evet. Biraz önce dedin yani bazı hikayelere yatırım yapmak istiyoruz. Oyuncuyu da ona göre düşünüyoruz. Onları anlatırken aklıma direkt Merve geldi. Magarsus'ta çok Evet. başarılı Evet. Merve. Tüm ekip gibi. Magarsus ben hani yapım olarak, dizi olarak çok beğendim. Orada da farklı bir hikaye var. Yani biz bilmediğimiz bir narenciye hikayesi. Ve o bölge için çok önemli ve onun üzerine de kurgulanmış bir hikaye. Ve Merve Magarsus'tan sonraydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Cannes'da ödül aldı. Cannes'da en iyi Şöyle oyuncu aslında ödülü. Magars çektik ama Evet. Magars'ın yayının ikisinin arasında aldığı Evet. ödül. Tabii yani biz bir kanal için de olabilecek en güzel şey tabii tanıtım açısından. Ama gerçekten o da ya Berkay, Çağlar yani hepsi gerçekten senaryoya aşık olup geldiler. Ve gerçekten inanılmaz bir performans ortaya koydular. Birkaç gün önce bitti ikinci sezon çekimlerimiz. Ve artık gerçekten son günlerinde hani setteydim ve böyle hani normalde çok klişedir aile olduk falan denir ama gerçekten hani sezon olsa da çeksek ve beraber hayatımıza bu karakterlerle devam etsek gibi bir duygu içindeler. Ya bu çok değerli ve bu zaten bence ekranda da karşılığını bulan bir şey. Biz hani çok yeni aslında mesela ilk ve sonu ikinci sezonunu lanse ettik. Orada da yani o hikayeyi güçlü bir senaryodan yola çıkarak o güçlü senaryodaki o karakterler için aslında ciddi bir oyuncu arayışımız oldu. Uzun bir süreç oldu ve gerçekten Ulaş'la Hazal'ın yan yana gelip de sahnelerini ilk ben izlediğimde tamamdır dedim. Yani burada inanılmaz bir uyum var, inanılmaz bir kimya var. Ve normalde ilk akla gelen çift kesinlikle değillerdi. İşte biraz öyle bakmak aslında bizim için değerli olan ve çok mutluyuz yani. Bu tip şeylerde bir de karşılığında başarılı olup iyi yorumlar alınca tabii çok mutlu oluyoruz. Evet, o da çok beğenilen bir yapım. Evet, İlk ve son. aynen. İkinci sezonu da yayınlandı zaten burada da ortada. Ve benim elimdeki verilerde de özellikle 4. çeyrekte hem abone sayısında hem karlılıkta artış olduğunu görüyorum. Aslında iyi giden, Blue TV'nin çok iyi giden bir çıkışı vardı. Şimdi bu değişimle birlikte yani Warner Bros. Discovery ile birlikte daha da hızlanacağını düşünüyorsunuz
zannediyorum. Evet, yani, açıkçası, hani, zaten dediğim gibi, çok her zaman, hani, çok güzel bir büyüme trendi, gördük, hani, Blue TV özelinde. Ama tabii ki, mutlaka, hani, o global platformun ve onun sunduğu o gerçekten arkasındaki ciddi içerik yatırımının, bize vereceği, sağlayacağı olanaklar ve aynı zamanda teknolojik olarak da, yani, ben kendi ekibime çok burada da teşekkür edeyim tekrardan. Gerçekten çok minik bir ekip, bir yerel bir ekip yıllarca, o platformu bir şekilde, mümkün mertebe ayakta tuttu ama çok zor bir iş. Yani bizim rakiplerimiz globalde yıllarca, işte, Seattle'lardan binlerce kişi bunları yapıyordu. Şimdi artık, hani, biz de o Seattle'lıların servisine, ulaşabiliyoruz. Aslında şartlar eşitlendi şu anda. Şartlar eşitlendi. Şartlar eşitlendiği için artık bir adım daha öne geçebiliriz diye düşünüyorum. Yani onun için, kesinlikle, 2025 bizim için, çok, iddialı bir yıl olacak diye düşünüyorum açıkçası. Max olduktan sonra şartlar eşitlendi ve sizin yerelde aslında o küçük ekiple, küçük ve çok çalışkan ekiple geliştirdiğiniz kaslarınızla birlikte tabii şu anda çok avantajlı Evet, gibi duruyor her aynen şey. öyle. Yani, şey çok avantaj tabii ki, sıfırdan şu an gerçekten Max'in lansmanı olsaydı, ne olursa olsun teknolojinizle gelin, servisinizle gelin, çok iyi bir şey sunun. Yabancı içeriğinizle Evet. gelin. Türkiye'de yine de yabancı içeriğinizle gelseniz bile sıfırdan ürettiğiniz o içerikler inanılmaz değerli ve gerçekten aboneyi, öncelikli olarak onlar getiriyor. Orada bir risk oluşabilirdi. Sıfırdan yepyeni içerikler getirdiğinizde başarısız olabilirdiniz. Yani burada aslında gerçekten o anlamda, bütün kartlar, hani, bütün, şanslı şeyler bizim elimizde yani. Evet. Hani, öyle baktığınızda daha, çok çok daha avantajlı, hâldeyiz. Birçok, rakibimizin ilk pazara girdiğinde, işte, bir yaklaşımları oldu. Bazen yanıldılar, bazen başarılı oldular. O tarafı aslında, o anlamda bence Warner'ın genel olarak bu stratejisi zaten çok doğru bir stratejiydi yani, baktığınızda. Şu anda, şanslı, olarak ama, o şansı kendiniz yarattınız Hı hı. neticede. O yerel hikayeleri güçlü bir anlatımla, biraz böyle roman anlatır gibi, yani roman yazar gibi de baktınız bu işe. Hı O hı. karakter, yani roman niye, farklıdır ya da niye bizi çeker? Çünkü karakterler öne çıkar. Hı hı. Karakter üzerinden anlatıldığı için. O yüzden bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum ben de Evet. hikaye anlatımında ve, dizide. Bu Türk yapımların Max platformunda yayınlanmaya başladığında ülke sayısı da artacak mı? Şöyle, dediğim gibi, yani, öncelik olarak biz kendi pazarımız için Hı hı. üretiyoruz ama, Kendi bu pazarımız derken Türkiye Türkiye, pazarı. Hı aynen. hı. Ama, zaten şu an hâlihazırda bazı Blue TV Originals'ları, farklı, Evet. Max Latin Amerika'da, Hı işte, hı. Doğu Avrupa'da vesaire denemeye başladık. Bundan sonrası aslında, şöyle bir, şeyimiz var. Hani, haklar açısından biz, mümkün mertebe Max'in, global haklarını alarak, Hı hı. hani, yapımları hayata geçiriyoruz. Bu şu demek değil, yani, birden sistematik olarak bizim için üretilen her şey dünyanın her yerinde olacak gibi Hı düşünülmüyor. hı. Aslında şöyle oluyor. Diğer ülkelerdeki, benim konumumdaki kişiler aslında bu bölgede biz buradan karşılık buluruz Türk Hı içeriğinden hı. diyor ve ona göre çünkü ne olursa olsun, bir ekstra maliyet bile olmasa zaten bir lokalizasyon durumu var. Bir kendi dillerinde, işte, bu bir dublaj maliyeti olabilir, Hı altyazı hı. olabilir. Buna ihtiyaç var mı? Benim buna ihtiyacım var mı gibi, farklı bölgelerin, programlama, planlama ekipleri, buna bakıyorlar ve ona göre aslında, işte, Latin Amerika'da, Avrupa'da vesaire oluyor ama şey çok, güzel, yani, böyle bir, büyük bir medya şirketinde, şu çok büyük avantaj. Şimdi dönüp şeye baktığımızda, Türkiye'de bu dizi satışı nasıl başladı? İşte, önce Orta Doğu'ya Hı hı. satıldı. Sonra mesela çok uzun süre Latin Amerika pazarına herkes çok inansa da başarılı olacağına gerçekten girişi o kadar kolay olmadı. Yani herkes bir kapıdan döndü, kapıdan döndü ve orada bir dönüm noktası var. Şimdi aslında, biz böyle birçok kapı açtık. Yani biz Hı hı. derken ben burada bana düşmez bunu söylemek. Çok değerli yapımcılar ve distribütörler bu kapıları açtı. Ama, her kapıyı açmak, yani, bir, ciddi bir efor. Şimdi burada avantaj şu, bir global şirket var ve burada zaten hâlihazırda bir sürü kanalları var, bir sürü platform zaten, işte, Asya'dan, işte, Latin Amerika'ya her yere, ulaşıyor. Dolayısıyla bizim için, bir şey deneyip o kapıyı açmak çok daha kolaylaştı artık ve Evet. aslında açtığımız her kapı
yarın bir gün Türkiye'de dizi sektörüne fayda sağlayacak. Evet. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Sonuç olarak mesela diyorlar işte telenovela diyorlar. İşte bu başarılı oluyor diyorlar. Mesela bir ülke deniyor, belki onda başarılı olmuyor ama bizim aslında bizim gibi yerel platformların ürettiği birçok farklı dizi var. Onları da belki başka ülkelerde karşılık bulabilecekken orada fuarlarda alımcılar bazen ona şans vermiyor. Birine aslında aldığı riske bağlı oluyor. Şimdi bizim çok büyük avantajımız orada gerçekten bunu deneyebilmek için çok fazla fırsat var ve bu sadece bizim özelimizde değil, gerçekten Türkiye'ye çok faydalı olabilecek bir şey diye Evet. düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Çok güzel şeyler anlattın. Neticede her global şirketin Türkiye'ye gelmesi ve buraya yatırım yapması, özellikle de bizim en güçlü olduğumuz kaslardan biri yerli yapımlarımız. Dünyada herhalde kendi sinemasını, kendi yapımlarını izleyen hala ikinci ülkeyiz. Düşmediysek o ligden, Hindistan'dan sonra. Evet. Dolayısıyla çok da büyük bir soft power bu. Bu kasımız çok güçlü ve bunun ben Max'le birlikte daha da güçleneceğini düşünüyorum. Çok da güzel şeyler anlattın. Hayırlı olsun diyeyim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Siz de geldiniz, vakit ayırdınız. Bizim için de çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nice toplantılarda zaten görüşeceğiz, Aynen, konuşacağız daha çok. aynen. Max'in içeriklerini, Max'in dizilerini. Evet. Daha çok röportajlar yapacağız. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, röportajı izlediniz. Max, daha doğrusu Blue TV 2025 baharında Max oluyor ve içerikler daha da güçlenerek, artarak devam edecek. Ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz, yorum yapmayı unutmuyorsunuz ve şimdilik Blue TV, sonra da Max'i takip etmeyi unutmuyorsunuz. Teşekkürler.